Herkese Finlandiya'dan merhabalar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bugün Salo'dayız. Salo, Helsinki'den yaklaşık 1 saat uzaklıkta Turku'ya doğru gidiyoruz. Orada Salo güzel bir yer. Nüfusu 50.000. Burada Mehmet Bey ile röportajımız var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mehmet Bey yıllardır Finlandiya'da yaşıyor. Aşçı ama sıradan bir aşçı değil. Bu işin uzmanı. Bugün onunla bir röportaj yapacağız. Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Çok sağ ol, teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyalım. Nerelisiniz? Ben aslen Mardinliyim. Evet. Yıllardır Finlandiya'dayım. Kaç- Yaklaşık 26 sene, 25 sene civarı buradayım. Evet. Evli bir çocuk babasıyım. Hep böyle bu Salo bölgesinde. Sağ bölgesinde kalıyorum ve genelde hep işletmecilik yaptım. Restoran işi. Restoran işindeyim, yemek sektöründeyim, gastronomi üzerine. Ondan sonra à la carte, lunch vesaire, fast food üzerine birçok işte çalıştım. Kendi işletmelerim oldu. Aynen. Restoran işine buradan mı girdiniz yoksa Hayır, Türkiye'de? Türkiye'de Türkiye'de. başladım. Çekirdekten başladım. Çekirdek'te? Çekirdekten başladım. 13 yaşında komüneye başladım. Evet. Bu zaten yemek sektörü bitmeyen bir sektör. Yemek, Bitmez. giyim olsun Yani- ve inşaat olsun. Benim nazarımda ha doktor olmuş, ha aşçı olmuş fark etmiyor. Tabii öyle İşledikçe sıradan bir meslek değil. öğreniyorsunuz. Evet. İşte Öğreniyor sürekli. bir de Sonu trendler olmayan- değişiyor. Sonra olmayan bir şey. Sonra sürekli bir şey yapman lazım. Nasıl? Yenilemen lazım. Kendini Kendini güncellemen yenilemen lazım. Aynen. İşlemen lazım. Ürünleri tanıman lazım. Sosyal medyaya olsun, marketler olsun, ürünler olsun takip etmen lazım. Büyük firmalara gezmen lazım, fuarlarda. Siz burada bölümü de okudunuz değil mi? Ben burada Restoran işi. 2 tane meslek yaptım. Gastronomi üzerine, aşçılık üzerine. Evet. Biri yüksek lisans, biri normal aşçılık. Uluslararası diplomam var. Yaklaşık 3,5-4 sene boyunca okudum. İlk diplomamı normalde okula gittim. İkinci diplomayı da çalışarak ekstra akşamları öğleden sonra okula gittim. Devam ettim. Bizim burada gerçekten de çok hani böyle herkes diyor biz aşçıyız. Nasıl görüyorsunuz bu? Hani siz de gezip görüyorsunuz, değişik restoranları görüyorsunuz. Az bir şey 2 salata yapabilen herkes ben aşçıyım. Biliyorsun bir de vatandaşlarımızın %90'ı bu işle uğraşıyor, şeyle uğraşıyor. Ya diyebilirim ki sayılı aşçılar var burada. Türkiye'de mesela örneğin var belki güzel arkadaşlar ama kendini geliştirmiyor, ileriye bakmıyor. Yani örneğin diyelim bir yemek yaptı. Yani kendine özgüveni yoktur. Bir baharat daha koyun acaba değişik bir tadı olur mu diye. Tabii. Menüyü geliştirme, menüyü değiştirme. Korkmayacaksın. Evet. Yemek yaparken korkmayacaksın. Evet. Yemek yaparsın korkarsan onun yemeğin anlamı olmaz. Deneyeceksin. Gerekirse yemeği yap. Olmadı. Dök ama yeniden yap. Evet. O zaman bulursun doğrusunu. Hangi ürünler hangisiyle birleşiyor? Hangi yemek hangi tatta olabilir? Siz genellikle ne tür yemek yapıyorsunuz? Sizinki Ben uluslararası aslında Evet. yani diyebilirim international üzerine çalışıyorum. beef steak bu tür şey. Ya bir tek beef steak değil yani pastadır, İtalyan yemekleridir, risottodur. Ondan sonra tavuk ürünleridir, biftektir. Aklına ne geliyorsa yani. Evet. Yani biz Sizin mekan gerçekten de güzel şey olarak, Evet. konum olarak bir de golf sahası var önünde. Şey bir yer, kalite bir yer. kalite mekan aynı zamanda elit insanlar geliyor. Evet. Cumhurbaşkanından tut, bütün sporcular, herkes burada. Yani yaklaşık bir senede ben burada. Daha önceki mekanlarda çalıştım. Önceki mekan 18. sıradaydı Finlandiya genelinde. 4 sene orada aşçıydım. Kendim ayrıldım orada çünkü değişik bir şey istedim. Tabii. Ve bu mekan daha çok hoşuma gitti. Hem iç yeri evime yakın, hem daha elit insanlar olduğu için, spor yeri olduğu için. Finlandiya şey açısından, biliyorsunuz Finlandiya'da çok şey yetişmiyor. Yani ikliminden dolayı. Yemek trendleri nasıl? Son mesela 10 yıl önce birçok şeyi bulamıyorduk. Şu an bütün malzemeleri bulabiliyor musunuz? Tabii ki bulabiliyorsun. Yani eğer yani taze değilse buzlukta geliyor ürünler. Tabii. Yani- Bulunuyor. Bulunuyor. Yani yeter ki sen iste. Buluyor. Firmalar getiriyor. Bulabiliyorsun. Önce mesela bu hafta ne yapacaksın? Yarın Cuma, hafta sonu. Pazar günü önümüzdeki haftanın listesini yaparım. Kontrol ederim. Mutfağımı, ürünlerimi. Evet. Önümüzdeki hafta hangi yemekleri çıkarır? Ona göre bir gün, 2 gün önce sipariş veriyorum. Firma bana getiriyor. Malzemeler Malzemeler bulunuyor. bulunuyor. Yani bulunmadı mı örneğin?
Ben o listeyi, o yemeği çıkarıyorum. Başka bir yemek onun yerine koyuyorum. Yani ille olacak diye bir şey yok. İlle olmayacak diye bir şey yok. Ama örneğin mesela bugün bu var, yaparım. Yoksa bir de aynı zamanda bittiyse bitti. Müşteriye bu işte bunu koyuyor, bunu o bittiyse bitti. Müşteri seni anlıyor. Evet. Ama biz yok bitti gidip bulalım. Ya arkadaş olmuyorsa olmuyor. Zorlama. Buradaki mutfakta çalışma sistemiyle Türkiye'deki çalışma sistemi arasındaki fark ne? Yani göze direkt ya Türkiye'de böyle olmuyor işler. Burada değişik şekilde oluyor. Burada mesela her işi siz yapabiliyorsunuz. Disiplin. Disiplin. Disiplin ve aynı zamanda hijyen çok önemli. Evet. Hani adam aşçıyım diyor, kalkıp yerinden kalkmıyor. Oğlum bunu getir. Olmuyor. Ben burada hem aşçıyım, Ben sizi mutfakta izledim biraz. Hiç yerinde durmuyorsunuz. Yani. ben hem aşçıyım, Evet. hem şefim, hem bulaşıkçıyım. Evet. Hem de aynı zamanda gelen ürünleri karşılıyorum. Ya bunları Türkiye'de söylediğimiz zaman anlamıyorlar. Yani Ben anlatamadım He. zaten. yani diyor orada diyor bulaşıkçı ayrı, şey ayrı. Türkiye'de biliyorsun her şey. Burada yani patron her işi yapıyor. Sen kendi bir önce bizzat şahit oldun. Kadın ne dedi? Tek başına 76 tane porsiyon Evet. yaptı. Konuştuk Ben şeyle dediğim patronuyla zaman- beraber. Ben dediğim zaman ya olur mu diyor. Nasıl yapıyorsun? Ben yapıyorum. Yap ya. Düzenli işte Evet. disiplin şey olduğu zaman Ön hazırlığım hazırsa Tabii. sıkıntı yok. sıkıntı yok. Ve bugün bu iş bittiyse yarınki ne olacak? Benden sonra gelen adama hazırlık yapıyor. O adam sabah geri gelmez uğraşmıyor. Direkt işine başlıyor. Peki kebap işine girdiniz mi Finlandiya'da? Kebap işine de girdim. Evet. Kebap işine girdim. Diyebilirim bir kebap pizza O yapayım. herkesin bir kaderi herhalde. İlle Finlandiya'da dokunacaksın tabii. Herhalde tek dokunmayan benim. Ama üç tane, 3-4 tane yerim oldu Evet. Finlandiya'da. 3 tanesi ortaktı, bir tanesi tek başıma yaptım. Daha önce diyor ben işi biliyordum. Evet. Ama bilmiyordum. Yeni öğrendim. Daha önce bilmiyordum ben. Şimdi öğrendim ben. Hala daha öğrenmemişim. Tabii bu sürekli Hala da öğrenmemişim. gelişen bir sektör yani sürekli. Yani ille de işlemen lazım. İçinde olman lazım. İsteyerek sevmen lazım. Evet. Mesela akşam giderim böyle. Bakarım. Benim menüde bugün ne vardı? Yarın ne olacak? Hı. Önce bir bilgi edinirim. Bir Google'a bakarım veya da bir kitaba bakarım. Bende bir sürü kitap var. Bakıyorum. Tabii, Hala bakıyorum. İndirip bakıyorum okulda ne öğrenmişim. Daha önce ne yapmışım. Resimler var bende. Nasıl bir sunum yapabilirim. Nasıl bir çeşit koyabilirim. Nasıl gösteriş olabilir yemek. Her şeyden önce, tattan önce bir göz zevki olacak. Sizde alakarte var burada yani. Alakart, Yani lunch, aynı zamanda şey yok yani yuhlama. büfe yok yani şey yok. Yok, açık büfe yok. Açık büfe. Açık büfe yok. Mutfaktan çıkıyor. Finlandiya'da birçok yerde zaten. Kutlamalar var, doğum günü olsun, partiler olsun. Evet. Ondan sonra bronz böyle neyse diyeyim. Lunch. Mekan gerçekten de güzel böyle açık şey rahat bir yermiş, rahat bir mekan. Onu da gösteririz. Ya yaklaşık 80 kişi, 120 kişilik bir yer burası. Evet. Çoğu zaman iki devir daim yapıyoruz. 2 aşçıyız. Evet. Başı biri patron, diğer şef benim. Patron biri de kasada. Evet. 3 kişi götürüyoruz. 3 kişi hani diyebilirim ki biz Ya burada biz geçen sene Nisan ayında 600 kişiye baktık. 3 kişi. ya burada şunu söyleyeyim yani Finlandiya'da şey yok ben patronum hiçbir iş yapmam. Patron da mutfağa giriyor yemek yapıyor. Patron da bulaşık yıkıyor. Az önce beraberdik içeride hiç patron her işi yapıyor yani. Şeydir. Zaten patron işçi aynı anda çalışmadan iş yürümüyor. Evet. Patron demiyor ki ben patronum, işçi demiyor ki ben görevim değil. Herkes her Herkes şeyi kendi yapıyor. işini biliyor. Yani. Herkes biliyor. Kimse rahatsız etmiyor. Evet, kardeşim. Herkes nereden başlayacağını biliyor çünkü. Evet. Ben saat 9'da gelirim. 2 saate 3 tane ana yemek çıkarırım. 7 tane salata yaparım. Bir tane çorba yaparım. Bir tane yemek, tatlı yaparım. Sunumu yaparım. Sipariş gelir mutfağa. Ben çıkartırım yemek. Evet, şeyler az. Evet. Bunun yanında yani hem tava var. Sallıyorsun. Hem mangal var. Ve aynı zamanda fırın var. Peki Alanya'ya gittiğinizde hemen mutfağa koyuyorlar mı? Sen gelmişken Genelde ev gittiğimde evde mutfağa anne babama yemek yaparım. Kimse yapmam. Kimse yapmıyor. Kimse yapmam. Anne babama sadece yemek yaparım. Sabah kahvaltısı yaparım onlarla. Gider akşam yemeği yaparım. Yemeği yerim. Evet. Ya işim varsa dışarı İstemiyorum ya çıkarım, oturuyorum. şöyle Alanya merkezi bir getir ya şu restoran. Tanıdık restoran. Hayır. Bugün mutfak bana ait. Yok girmem. Kimse işine karışmam. Kimse işine de göstermem. Hı. Girmem. Sadece evde anne babama yemek yaparım. Beraber yeriz. Evet. Annem de benden öğreniyor tabii bu arada.
Evet. Şeyleri kullanıyor musunuz? Çok böyle bu Maria dediğimiz bu böğürtlen türü şeyleri. Çok. Biz genelde onu bu tatlıda kullanıyoruz. Evet. Poluk, Maria'yı genelde biz nasıl diyeyim, geyik etinde kullanıyoruz. Söz olarak. Yani tadı çok güzel oluyor. Geyik eti gerçekten de güzel. Biraz geyik tuzlu falan ama çok güzel. Tabii. Türkiye'de çok şey geliyor. Yazın böyle böyle turist de geliyor Türkiye'de buraya. Evet. Hep tatmak istedikleri ilk şey geyik eti. Geyik eti. Geyik eti. Ama herkes beceremiyor. Yani. Onun çok güzel bir şeyi var. Yani. Güzel bir sunumda durman lazım. Yani nasıl diyeyim? Pişirme tarzı çok önemli. Tamam. Çok. Gerçek tadını versin, şey yapsın. Yani biraz uzun sürüyor. Çünkü geyik eti biraz serttir isterseniz. Sisse file yani. Mesela file değil. diyelim ki bir grup geldi şu an. İşte bir otobüs geldi buraya. Türkler. Evet. Diyorlar ki bize ne yemek tavsiye edersin Finlandiya'da? Neyi önerirsiniz onlara? Biz onlara ne öneririz? Özellikle Hani illa şunu yiyin buraya gelmişken. yani biz 3-4 çeşit sunum sunarız. Evet. Artık hangisini isterlerse. Evet. Tavuk etini sunarız, geyik eti sunarız, balık sunarız. Somon balığı meşhurdur. Son balık Norveç'e ait aslında. Finlandiya'ya ait Değil. değil. Biz daha Finlandiya kendi Alabak tarzı ve de kuha falan var ya Evet. bizim fin balığı ters ederiz. Evet. Kuha'yı çok severim mesela. Balık çok iyi. O çok güzel. Ben de Kuha, beyaz aynen. balık çok. Hani Aynı kırmızı şekilde. balık şey yapıyor. Kesiyor insan. Kesiyor, evet. Beyaz balık daha iyidir. Bir de son bu iyi pişirme çok önemli. Çok kuruyor, bir anda kuruyor. Evet. Son balık kuruduğu zaman bir anda tadı yok. Mantar sezonu da geliyor ayrıca. Tabii onu değişik mantarlar yapıyoruz. 4-5 ay. Finliler şeye çok dikkat ederler. O sezon yemeğiyle ilgili. Biz genelde sezon yemekleri yapıyoruz. Hangi yemekleri var? 3 Evet. ayda bir menü değiştireceğiz biz. Evet. Bu Sezon. şekilde devam edeceğiz. Evet. Çok önem verirler. Çok dikkat ederler. Yani Ona göre. kış sezonda hangi yemekler gider, yaz sezon hangi yemekler, sonbaharda hangi yemekler gider. Nasıl yumurta bayramında mesela hangi yemekler çıkması lazım. Vapo'da nasıl bir bronzi tarzı ne yapman lazım yani bunları hep takip ediyoruz tabii biz. Evet. Çünkü başka türlü zor yani. Müşteriler takip ediyor sosyal medyayı. Tamam. Her Sosyal şey. medyada adamları takip ediyor sen ne kadar profesyonel olup olmadığını, hangi ürünlerden başlıyorsun. Aynı geri dönüşümlere, Google'daki bu geri dönüşümlere çok dikkat ediyorlar. Hepsini oturup Aynen okuyorlar yani. okuyorlar yani Evet. komentlere falan. Biri geliyor burada güzel bir yemek yiyor. Aynen Tadı resim çekiyor aynı. paylaşıyor. Resim çekiyor, paylaşıyor, yorum yazıyor. O yorum 10 kişiyi getiriyor buraya. Belki de daha fazla da getiriyor. Getiriyor aynı zamanda o gün gelmese ve o hafta gelmese daha sonra geliyor ileriki zamanda. Bize zaten yazın bizde genelde %70'i, %60'ı dışarıdan geliyordu. Evet. Hep Google'dan takip ediyor, sosyal medyadan, Facebook'tan takip ediyor, için geliyor. Baktı diyor çok güzel denemeye geldik. Evet. Burada her sene Ekim ayında olur. Kurpitsa Week olur. Yani kabak haftası diye. Meşhurdu Finlandiya'da. Evet. Dünyanın her yerine gelmeye başladı. Geçen sene yaklaşık bir 500-600 bin kişi yakın falan geldi sahaya. Buraya. Evet. O zaman biz bayağı bir iyi olduk. Yani çünkü dışarıdan insanlar çok geldi. Sosyal medyayı takip ettikleri için. Onun için Kurpitsa aynı zamanda kabak üzerine güzel yemekler yaptık biz de. Risotto olsun, tatlısı olsun. Ondan sonra çorbası olsun. Nasıl diyeyim sana? Gözleme diyelim tarzı Türkçesi. Evet. Tarzı. Onları yaptık. Değişik yemekler yaptık. Bazen hani böyle Türk yemekleri de yapıyoruz. Bir de- Var mı bir? Biz Türkiye'de mesela kabuğunu dışarı atarız. Finlandiya'da ilktir, tektir kabuğunu işleyen Finlandiya'da. Hatta benim patronum bunu patletti aldım sana Mehmet. Ama dedi. bizde şey var, bizde tatlı kabaklar var. Aynı Bir- o tatlı kabaklar bizde burada da var aynı şekilde Evet. aslında. Ben o kabakları alıp onun kabuğunu un yaparım. Üzeri işlerim onu süslü yemeklere koyarım, tatlıya koyarım. Hatırlıyorum. Evet. Geri dönüşüm üzerine. Yani kabuğunu bile işledim ben. Finlandiya'da tekim. Bütün yukarılarda herkes o sunumu yapıyor. Evet. Süs olarak yani. Hem çok güzel bir aroma havası var, hem çok güzel bir Kabak kokusu çok var şeydir abi. ve süslediği zaman altın gibi oluyor. Peki bir şey var. Bizim Türkiye'de mesela biz patlıcanı çok kullanırız. Patlıcan kullanırız, kabak Evet. kullanırız, Evet. doğru diyorsun. Evet. Yani Türkiye'de çok Türkiye, kullanıyoruz. evet. Burada o tür şeyler pek Yani burada dedik ya yemek sezonları falan dedik ya, sezonlardan bahsettik. Yani kabak sezonu yok mesela. Havuç desen, patates desen, mesela Perroviko bile var Finlandiya'da. aynen. Finlandiya zaten patates kutsal bir yemek. Ruslar yani şimdi Aynen. savaşı kazanmış biz. Tabii. Aynen. Aynı zamanda havuç
soğan ve patates olmadı mı yemeğin tadı olmaz. Aynen. Böyle çatırlar zaman bu üçü var zaten. Aynen üçü var. Aynen. Biraz Olmaz. da ekstra bir samsak. Evet. Olmazsa olmazları Olmaz. şey hep böyle patates, havuç, Aynen. yani bu tür şeyler olacak. Ve kremalı yemekler çok seviyor burada. Bu halk. Kremalı. Kremalı yemekler. Yani salçalı değil de kremalı daha çok. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum. 2010'da şey buraya geldi. Berlusconi buraya geldi, İtalya'na. Buradan gittikten sonra bir resmi ziyaret için gelmişti. Buradan gittikten sonra İtalya'da gazetelere demeç verdi. Dedik ya dedi, Finlandiya'da yiyecek bir şey yok dedi. 10 sene önceki, şimdi bugün Aynen. ayrı bir şey. Çok şey değişti. Yani Yani çok ayrı. şimdi Çok biraz her şey, abartmış aslında. tabii o zaman o O zaten biraz şey biraz medyatik bir adamdı evet, zaten. biraz abartmış ama aynı şeyi bir Fransa'nın Cumhurbaşkanı mı, Başbakanı da aynı şekilde o da demişti. Bu doğru değil. Değil. Gittiği yer önemli ve hangi reçetmeye gittiği önemli. Yani Ben kim film götürmüş? yemeklerini çok seviyorum şahsen. Yani şimdi film yemekleri yani çok fazla çeşit yok ama çok Evet, güzel. Aynen. Hani Türkiye'deki gibi tabii Akdeniz mutfağı çok değişik bir şey yani. Akdeniz O mutfağı karışım- bir yani Aynen. şimdi bazı ürünler var. Yunanlar diyor bizim, Türkiye'de biz diyoruz bizim, İtalyanlar diyor bizim. Mesela biz mantı diyoruz, İtalyan revoli diyor Evet. mesela. Aynı şey sonuçta, sonum aynı. Evet. Biz biraz acı koyuyoruz, onlar acısız yapıyor. Doğru. Sarımsak koyuyor, onlar soğansız koyuyor. Ben film yemeklerini seviyorum. Hani dediğiniz gibi çok çeşitli falan değil ama olan ne varsa da gerçekten de yani tadı var şey yani. Ya onların şimdi birkaç tane baharatı var, onu kullanıyorlar. Evet. Ve genelde beyaz biber fazla kullanmıyorlar. Karabiber çok kullanıyorlar, tuz kullanıyorlar. Evet. Ve bu aromalı biber kullanıyorlar. Evet. Yani maustik biber diyor. Evet. Özellikle lohi çorba yaptığı zaman bu üçü olacak. Evet. Yani şimdi bir de Lohi dediğimiz kırmızı balık kırmızı çorba balık, çok somon ünlüdür. balığı, bilinir. somon balığı Evet. çorbası Evet. diye. Onun özelliği şeydir yani havuçlu patatesdir özellikle. Bir de kreması şey. aynen. Krema ve su. Evet. Yani karabiberdir. Evet. Tabii onun içine defne yaprağı atanlar var. Evet. Aroma veriyor. Evet. Ondan sonra fenkoli dedikleri bir baharat var. Onu koyuyorlar. Ya ben hatırlıyorum yani 10 yıl önce falan Türkiye'de gelirken şehriyeyi kendimizle getirirdik. Doğrudur. Bulunmuyordu yani. Bulunmuyor. Şu an 50 çeşit var aynı. Her markette var. City market, Aynen. resimler yani. Hani her markette var şu an yani. Evet. Evet. Şey yapıyor. Bizim bir toptancı var, istediğimiz her şeyi getiriyor bize mesela. Finli beyaz et mi çok tüketiyor, kırmızı et mi? Kırmızı et. Kırmızı eti çok seviyor. daha çok. Özellikle bayanlar genelde beyaz et tercih ediyor ama erkekler, beyler olarak Evet. hep kırmızı et. Kırmızı et ve patates. Yani şimdi müşteri potansiyele baktığı zaman bir yani eş geldiği zaman, karı koca geldikleri zaman hemen et alır. Ben şey alır, tavuk alır, pasta alır, beyaz. eğer risotto alır. Yani Evet. tarzda şeyler işte. Ve daha aparatif, daha nasıl diyeyim, hafif bir şey ister. Evet. Sizin bir de golf insanlar böyle sportif şeyler böyle özel istekleri falan oluyor mu? Yani. Tabii golf grupları oluyor, toplantıları oluyor, aynı zamanda yarışmaları oluyor. İşte 35 kişi geleceğiz, 25 kişi geleceğiz, 3 tane menü yaparız, sunum yaparız, bunu istiyoruz Evet. derler. Önceden Bu saatte geleceğiz, yani ona göre büfe mi istiyorsunuz, alakart mı istiyorsunuz? Onlar kendileri belirliyor. Evet. Genelde de büfe gidiyor çünkü gruplar olduğu için kimse beklemek istemiyor. Kendi alıp yiyip gidiyor ondan sonra. hiç böyle diyoruz ya bir gün size bir Anadolu mutfağı yapayım. Bugün şeyler değişik bir hafta şey olsun, Türk mutfağı olsun veya Türk kahvaltısı bir şey. Ya geçen sene yaptık biz öyle. Hı, Bu sene yaptınız. de evet, bu sene de önümüzdeki ayın 6'sında İspanya gecesi yapacağız. Tabii Evet. böyle bronz tarzı, lunch tarzı, Evet. böyle masa. Çok ilgi var. İnsanlar böyle değişik bir yemek kültürü. Şey. Onu düşünüyor, İspanya'ya düşünüyor. Hatta geç sene bir kere Macar günü yaptık. Macar yemekleri, Macar çorbası falan yaptık. Bir kere de düşünüyoruz işte Türk günü yapalım diye konuşuyoruz artık. Tabii mesela Türk kahvaltısı günü gider mi bilmiyorum ama şey olarak. Yok, biz Türk günü yapmayı düşünüyoruz. Türk günü, evet. Ben bunu okulda da yapmıştım. Evet. Tavuk güveç yapmıştım. Et şiş yapmıştım, kuzu eti. Şuraya Şehriyeli pilav yapmıştım. ızgara falan yaptınız. Ondan Bütün sonra sana buraya toplanır zaten. Yapmıştım, şekerpare yapmıştım Evet. yemekten sonra. Güzel geçti yani. Yaklaşık 4 tane değişik ülkeden girdik. Evet. Birinci ben oldum. Yani daha çok tutuldu yani. Daha çok müşteri geldi yemek yemeye. Evet. Yani öğretmenler tabii söyledi okulda. Sunuldu yani. Böyle aşçıların şeye de ilgileri vardır.
avcılığa hani yemekle ilgili bir şey var mı öyle bir ilginiz falan? Ben o değil ama öğrenmem hiç gerek yok. Veya balık tutmak veya Vallahi hiç gitmedim. yani Finlandiya'da yani çok bazı ilginç çekmiyor. aşçılar vardır hani gider vurur getirir pişirir. Biz O okulda bunu yaptık yapıyorlar. öğretmenlerle beraber. Gittik avcılar vurdu geyikleri. Evet. Biz getirdiler bizde. Onu- Taze. Onu derisini soyduk. Evet. İşte gibi filesi, bifteği, hangisi hepsini kestik, bölümlere ayırdık. Aynı zamanda nasıl pişireceğini hepsini öğrendik biz orada. Evet. Onu da yaptım ben. Vay. Onda yaklaşık 4-5 saat sürdü yani. Tabii kolay değil. Değil. Aynen. İlk defa geyik etiyle tanıştım öyle diye birebir. Evet. Biraz tuzlu böyle geyik eti güzel ama Ya nasıl diyeyim? gerçi o yaşına da bağlıdır belki şeyine. Yani çok şey çekmedim yani. Ben nasıl diyeyim? Ben fazla ilgimi çekmedi eti yani. Biraz şey geldi bana. Normal, sıradan bir et gibi geldi bana. Sizin en böyle sevdiğiniz Fin yemeği, sizin kendi sevdiğiniz. Ben kendim sevdiğim fin yemeği. Ben mesela balık çorbasını çok seviyorum. Balık çorbası o normal da şeyi seviyorum ben de. Nasıl diyeyim sana? Pernamu seviyorum. Evet. Patates püresiyle. Patates püresi. Geyik eti ve o dediğimiz şey mesi yapıyoruz Evet. işte. Onunla beraber seviyorum, onu seviyorum. Evet, çok güzel. Ekşimsi aynı Evet, zamanda. ekşimsi Çok- biraz oluyor. Aynen. Onu severim yani. Diğer yemekleri normal sıradan Ya ben hep şunu söylüyorum. Ya bazı şaka okulda da söylüyorum bunu. Ya bu patates püresini ilk yapan insana Nobel ödülü vermek lazım. Evet. Gerçekten de güzel bir şey yaptı yani. Bugün patates püresi vardı. Evet. Son balığıyla beraber. Bir de biraz daha Böyle doyurucu. brokoli, Aynen. ondan sonra Evet. havuç. Onlarla beraber yaptım. Çok güzel oldu. Aynı zamanda sosuyla beraber. Bu Helsinki'de şey oluyor, yemek fuarı falan oluyor. Katılıyor musunuz? Katılıyorum. Bakıyorsunuz, Evet, trendleri takip ediyorsunuz. Hepsini takip edip Aynen. gidiyorum. Çok önemli. Çok bulunuyor. Evet. İnsanlar Şey- gerçekten de abi, Finlandiya'da ben şuna dikkat ettim. Bir yerde yemek güzelse insanlar şeye çok önem vermiyor. Yakın mı değil. Arabaya atlayıp 40 kilometrede gidip şey yapıyorlar. Ya bize 120 kilometre geliyor. Evet. Bakarsın. Yani yemeği iyi bulduğu zaman Gidiyor. lokasyon sorun Yok değil. sorun değil. Sorun değil. Yeter ki Yani bu şu restoran bir tarlanın ortasında da olsun, bir ormanın ortasında da olsun. Bilsinler o yemek güzel. Gidiyorlar yiyorlar yani şey değil. bundan önceki çalıştığım iş yeri zaten ormanın içinde. Bulamazsın. Buna. Bulamazsın ya. Gerçekten bulamazsın. Her akşam korkarsın ya öyle bir karanlık bir yerde. İçeriye baktın tıklım. Bu insanlar nereden geliyor? Nereden diyorsun geliyor? ya. Aynen. İsim yapmış adam ona bak. Aynen. Dedim, Puskara 120 diyor. kilometreden geliyor. Adam niye geliyor? Çünkü vereceği paranın karşılığını alacak. Evet. Finlandiya erkeği mesela çok önemlidir. Bu bizim insanlar bunu anlamıyor. Mesela bir genç örneğin bir kebapçıya gitti. Kebap yiyecek. Babasına ve annesine 10 euro almış. Ve gidiyor o çocuk orada 10 euro biliyor yemek yiyecek. 10 euro verirken en kötü yemeği alıyor ve çocuk yemeği yemeden kalkıyor aç kalıyor. Bu doğru değil. Evet. Bu doğru değil. Çünkü bu yapıldı biliyorum. Doğrudur. Her zaman diyorum yani bütün işletmelere diyorum. Eğer sen çoluk çocuğuna yedirmiyorsan kimse yedirmeyeceksin. Aynen. Ama maalesef biz nasıl diyoruz? Tabii, Fark etmez. Ben çok mekanlar gezdim gördüm. Ya bazılarında şöyle bakıyorsun diyorsun ki gerçekten yani bütün dükkanı götürüp önüne koysalar da sen yemezsin. Hijyen sıfır. Hijyen çok önemli. Aynen. Çünkü bu yemek sektörü hijyen demek yani. Yani hijyen Sadece şeye bakmamak lazım. Verdik 10 kağıt aldık. Verdik 10 kağıt. çok tehlikeli. Aynen. Niye çok tehlikeli? Çünkü bazı insanlar çok büyük alerjileri var. Evet. Hani bazen diyoruz ki yani diyor ki ya az bir şey koydum. Ya o adam ölümüne Gitti, sebep olabilir. Aynen. Özellikle yumurta olsun, Evet. işte bu narenciye türü şeyler olsun, O olsun ondan fındık, sonra fıstık, çerez şeyleri aynen. süttür ondan sonra nasıl Finlandiya'da da oldukça çok bu alerjiler. genelde biz zaten çoğu zaman meslekten sıkılmaya başladık. Evet. Bu son dönem acayip alerji insanlar geliyor. Yani nasıl diyeyim? Ben gluten şunu yemem, istiyorum, ona ayrı bir laktozunu yemek. istiyorum, işte maytatonu istiyorum. Ve hatta pehkine olmasın, sonra pehkine olmasın. Ya tuzsuz Adam et diyor- yiyen adam var. Evet, tahıl ürünleri olmayacak. İşte çerez hiç olmayacak içinde, işte süt olmayacak, işte herkesin Bu sefer ben bazen şunu söyleyeyim sana. Bazen şaşırıyorum ne yapacağım, ne vereceğim acaba bu insana diye. Evet. Şaşırdığım oluyor yani. Düşünüyorum buna ne yedireyim acaba? Öyle bir şey geliyor ki. Adam diyor ki
Et dedi istiyorum. Yağ olması, tuz olması. Evet. Tamam yağ olmaz, tuz olur. Yağ attığı zaman parayla yakına da hadi diyelim pişirdik. O tuz tadı olmaz ki etin. Aynen. Şimdi, Lastik gibi bir şey oluyor e, o zaman. ve de adam geliyor diyor ki çok pişsin. Yani çok piştiği zaman o sert olur istersen. Biftek Evet. sert olur. Et suyunu salmayacak. Çok pişince tabii ki salıyor. Ama zorladığın konular var işte yani müşteriyi bazen memnun etmek çok zor. Ama bilmek lazım. Evet. Bildiği zaman sorun olmuyor. Doğru. Öyle Yani durumlar oluyor mu ya? Kapı dışarı. Yemiyorsan da kapı dışarı. yok. Asla. Evet. Müşteri her zaman işletme sahibi. Arkadan olmazsa başka bir seçenek. Müşteri olmasa sen yoksun. Evet. Yani müşteri buraya gelmişse sen hakkın yok ona hakaret etmeye, hiç senin hakkın yok onu kovmaya veya şey yapma. Tabii ki bunun da belli bir kuralları var. Tabii. Ama adam Müşterinin demiş, müşteriliğini ben bilir. yemeğini beğenmedim. Haklı. Müşteri haklı. Bunu bileceksin. Bir defa yaparsın, bir de aynı şekilde yapıyor, üç defa diyeceksin, ben mekanıma gelmeni istemiyorum dersin. Ha. Güzellikle. Başka yerde. O müşteri de anlar zaten. Yani olmayan şeyler değil, oluyor elbette. Yani her yerde. İlle biri gıcıklık yapacak sana. O geniş olmak lazım. Şeyde biraz bahsedelim. Bu fiyatlar bayağı arttı biliyorsunuz. Ekonomik durumu biliyorsunuz. Malzemelerin fiyatları, şunlar bunlar. Şeyde de menüde de biraz oynama oldu mu mesela işte fiyatlarda değişiklik var mı şu an? Yani çok koyamıyorsun. Niye koyamıyorsun? Çünkü bu halkın cebine direkt yansıdığı için. Evet. Şimdi Finlandiya'da her şey pahalandı. Evet, her şey. Ama insanlar maaşı hep aynı yerde duruyor. Evet. Yani maaşlar yükselmedi. Ve bu son hükümette gelir ister istemez her şeyi kısmaya başladı. Kesmeye başladı. İnsanlar düşünüyor mesela bu önceden 4-5 defa dışarıda yemek yemeye giderken belki şimdi bir iki defa gidiyor. O da seçerek gidiyor. Etin fiyatı işte sebzenin, Yani meyvenin fiyatı. acaba gideceğim yerde nasıl bir yemek yiyeceğim? Bu para değer mi? 2 defa yiyecek ya, ben 3 defa Evet. yiyecek ya. Ama daha önce her gün belki dışarı çıkıyordu. Doğru. Aldığın ürünler pahalı ama pahalı satamıyorsun. Çünkü bütçe yetmiyor insanlara. Ve daha önce 5 defa çıkıyorsa şimdi belki 2 defa düştü, 1 defa düştü. Evet. Haftada. Gerçi önümüz yaza doğru gidiyoruz. Fiyatlar Yani yine yazın şey oluyor. 3 biraz ay böyle düşüyor. güneş güneş çıkıyor insanlar bakmıyor fazla ama biraz havalar kötü olunca insanlar ister istemez şey yapıyor artık. Marketler satıyor gidip salatasını, ekmeğini markette alıyor, ofiste yiyor. Doğru. Yani değişti. Gerçekten çok değişti. Artık yani işletmeci kolay değil Finlandiya'da. Çok zor. Bir de Finlandiya Özellikle- biliyorsunuz kanunlar ülkesi. Kanunlar ülkesi bir ikisi de sonunda şov, artık yemek şova dönmüş. Evet. Sosyal medyaya Tabii dönmüş. her şey sosyal medya. Yani ister iyi olsun ister kötü olsun eğer şov yapıyorsan tutuluyorsun. Yapamıyorsan çok geç tanınıyorsun. Ha, evet. Ama bu hiç kesici geçerli değil tabii. Bizde genelde müşteri potansiyelimiz burada 25 ile 25, 70, 80, 90. Evet. Biz 93 yaşında kutladık burada. Evet. O şekilde bize müşteriler geliyor. Ama bize 17, 18 yaşında. Çok nadir geliyor bize. Çok rahat. Sen Çünkü hem oturgan hep müşteri yani, geliyor. bir de golf restoranı olduğu için burası istersen pahalıya geliyor görünüyor. Yani insanlar fiyatı gördükten sonra uygunmuş. Evet. Daha önce inanmıyor. Yani. Tabii golfün şöyle bir imajı var biliyorsunuz. Daha önceleri golf oynayabilmek için belli bir şeyde seviyede olmak. Şu an onun da biraz şeyi düştü yani. Yani ister istemez herkes bu ülkede eşit olduğu için herkes aynı şekilde aynı yerde oynayabiliyor. Doğru. Mesela burada ben çok dikkatimi çeken var. Havalan içinde Alepa var biliyorsunuz. Ama Evet biliyorum. onun fiyatıyla dışarıdakiler aynı. Aynen doğru diyorsun. Şey yani değil, dışarıdaki Alepa'yla marketle havalan içindeki market fiyatlar aynı. doğru. Ben de kendim de girdim mesela biliyorum. Mesela İstanbul Havalimanı'nda bir su içemezsin. Biz abartıyoruz. Biz çok abartıyoruz. Biz Havalanı abartıyoruz. için. Biz yani fırsatçılar ülkesi. Evet. Yani kim ne götürürse. Doğru değil. Doğru. Şimdi oruç geldi Türkiye'de fiyatlar 3'e kalktı belki. Doğru. Yazık. Yani doğru. Yani halk zor geçiniyor. Sana zor geçiniyor. Yani Bugün- çalışıyor ama yetmiyor. Evet. Bugün Ev film... kiraları uçmuş gitmiş. Evet. Gene Finlandiya bu konuda iyi. Tabii. Yani doğru konuşmak lazım. Çoğumuz eleştiriyoruz Finlandiya'yı ama Hayır. Finlandiya- Eleştirilecek konular var eleştiriyoruz. Bir şey konular Yani- var övüyoruz her zaman. ya şimdi bu insanların bu ülkede doğmuş, bu ülkede yaşıyor ve bu şartlarda öğrenmişler bu şekilde gidiyor. Evet.
Biz buraya gelmiş. Biz onlara uymak zorunda. Onlar bize Tabii, uymak tabii. zorunda değil. Düzeni Ama biz ne bozmayacağız. yapıyoruz? Aynen. Onlar bize uysun. Öyle bir şey yok. Öyle bir kural yok. Öyle bir kural yok. Yani nasıl? Adam diyor ki ben yanlış yapmam ülkeme diyor. Vergimi de öderim diyor. Doğru. Ne ister öderim diyor. Ben yedirmem, çocuğum da olsa ödeyecek diyor. Ama biz diyor ki ya bir şey olmaz ya boş ver. Olmuyor işte, öyle değil. Kanun herkes için geçerli. Kanun kanundur. Yani kanun herkesten üstündür kardeşim. Burada da şey yok. Evet. Biri iyi biliyorsunuz. Yastık altı yok. Olamaz. Olamaz Yani çünkü bunu bazen Türkiye'de anlatıyorum. Yastık altı biliyorsunuz büyük meşhurdur Türkiye'de yastık tabii altı. canım şimdi çıkar herkes diyor da yani yastık altı bu ülkede olmaz. Bazen- Yani olamıyor zaten. Bazen filmli arkadaşlar Türkiye'ye gidip geliyor. Yani şeyde enflasyondan falan bahsediyorlar. Ben bu durumu anlatıyorum kendime, bu yastık altı işte. Kayıt dışı paranın nasıl döndüğünü, şeyini. Evet. Ya o zaman jeton düşüyor. Adam diyor ya diyor. Gittim ama diyor bütün diyor restoranlar dolu diyor, her taraf diyor. Şey dolu. Doğru da ama bu konuda haklı ben de. Yani millet diyor ki Türkiye'de diyor insanlar diyor zor geçiniyor ama gerçeği değil. Doğru haklı. Yani gidiyorsun kafeteryalara bakıyorsun, Her taraf restoranlara dolu. bakıyorsun. Hiç kimse şeyden ödül vermiyor yani. Keyfinden, Hiç. şovundan, Hiç. herkese ne bakıyorsun, endüstri model Bir şey telefonlar söylesem yani. bize akıl verme diyorlar. Yani ya her şeyin top modeli yani insanlar bir şekilde götürüyor. Tabii, tabii. Diyelim. İşte o biraz şeyden kaynaklı. O vergi sistemi burada çok böyle hassas, titiz olan bir ülke şey olarak. Yani ülke vergi üzerinde döndüğü için yani zamanla sistemi kurmuşlar bu şekilde. Bir tek Finlandiya değil, bütün Avrupa öyle. Ama Finlandiya daha çünkü küçük bir ülke olduğu için dediğimiz gibi herkes birbirini tanıyor. Tabii. Kimine götürür, kimine kazandı belli. Daha belli yani. Belli o yüzden. Burada bir de şey, güzel tarafı ne kadar vergi ödemiş, ne kadar şey yapmış, yıl sonu şey yapıyorlar. Geri dönüyor. Yok bir de herkese açık bilgi şey yapıyorlar. Aynen. Ya şimdi her an telefonda bakabilirsin Evet. kim ne kadar kazanmış. Evet. Ama doğru yani şeffaf yani diyor. Geri bir şey bu. Her şey Mesela komşunun şeyini merak ediyorsun. Geçen sene ne kadar kazanmış, komşunla aran iyi değil, onu bulabiliyorsun şeyi. doğrudur. Yani birbirini takip ediyorlar. Evet. Yani. Peki denetlemeler oluyor mu? Siz burası yemek sektörü biliyorsunuz yani. Elbette yani eğer şikayet yoksa tabii rutin rutin denetleme. rutin de Rutin. bakar yani Aynen. sağlıkçısıdır, alkolcüsü gelirse de bir defa iki defa bakar yani gider. Olmak zorunda yani çünkü kanunen. Fatura geliyor bize. Tabii gelir. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Güzel bir röportaj oldu gerçekten böyle. Samimi Ya. böyle hani konuyu açıyor şey oluyor. Ya konuşacak çok şey var Evet. ama biz milletin başına ağrıtmıyoruz. Sizin bayağı bir deneyiminiz var zaten Finlandiya'da. Ben 26 senedir buradayım. Diyebilirim ki hiç boş kalmadım. Hep çalıştım. Evet, hep çalıştım. Yani çok güzel insanlarla da çalıştım. Zaten bu ülkede çalışmasan da olmuyor. Olmuyor ve aynı zamanda diyebilirim 17-18 sene ülke gezdim. Evet. Ve her ülkede bir şeyler kaptım. Ve en son dediğim gibi 2 tane meslek yaptım. Ve şu an ben oturduğum yere sürekli bilgi geliyor bana. İşte çalışmak ister misiniz? Evet, sürüyor. Boşta mısınız? Evet. Ben işlerimden memnunum. Çünkü kendi işim rahattır yani. Çok rahatım. İnşallah kısmet olsa önümüzdeki işte yaza doğru ilkbaharda kendi mekanımızı düşünüyoruz. Evet, bir mekan, evet. Olursa bir tekrar bir röportaj da yaparız. Tabii. Reklamımızı orada Aynen, yaparız. gelir şey yaparız. Sevenlerimiz gelir, sevmeyenlerimiz de selam versin. Aynen, aynen. Hayat bir şekilde devam ediyor. Tabii devam ediyor. Yani mücadelesiz olmaz. Desen ki Türkiye mi, Finlandiya mı? Benim için ikisi de aynı. Aynen, Ama ben- tabii ki Her iki ülkenin iyi tarafı var, kötü tarafı var. benim için aynı çünkü burada aile babasıyım, çoluk çocuğum burada Evet. büyüdüğü için ben bu ülkeyi de seviyorum, ülkeyi de seviyorum. Aynı. Aynı şey. Yani ayrım yok. Finlandiya Tabii günün her zaman memleketten yana Tabii, olmadı. Demede geçmeyelim. Alanya'nın simitlerini özlemiştirsin. Ya Alanya ben memleketim. Yani ben nasıl Mardinliyim ama ben Alanya'da büyüdüm. Tabii. Alanya hayatı benim için çok farklıydı. Yani bir yerlere gelme sebebi Alanya'dır bence. Şu an zaten o tünelleri falan hep açtılar şey tünelleri. Anamur'a giden yollar O, hep şey oldu. ben ondan nasip olmadı, geçmedim. Ama İzmir Buca Lisesi'ne gider. Siz o yolu hiç sürdünüz mü kendiniz? Ben gittim defalarca araba sürdü. Diyarbakır'a gittim geldim. Mardin'e gittim O geldim. şeyde o yol çok değişik bir yol. 12 saat, 13 saatte Aynen. basıp sarmalı olur diye. Ama özellikle akşamları gidiyorum. Çok hoşuma gidiyordu. Çünkü karşıda gelen arabalar falanı görebiliyordum. Evet. Ona göre tepki veriyordum. İlk gene de akşamları tercih ediyorum. Evet. Güzeldi yani nasıl diyeyim Mustafa Bey. Sen de Esik'ten geldin. Evet. Teşekkür ederim buraya. Sorun değil, biz geliriz şey yaparız. İnşallah daha güzel röportajlarımız olacak. Aynen programlar şeyler, Yaparız. aynen
projelerimiz var beraber. Yani bu biraz acele oldu, biraz çabuk oldu Yani gibi bu geldi ama bir yani şey olsun aynen ama yaza doğru şöyle Yaza oturup doğru şey yaparız. Daha, böyle daha güzel detaylar. sunumlar yapacağız. Ama Hem bu ülkemizi bir- tanıtacağız. Tabii. Aynen bir tanıtım Hem amacı. yemeklerimizi tanıtacağız. Büyük bir boşluk var şey var. Aynen. Yani inşallah güzel bir şeyler yaparız. Buna bakarım. Güzel bir proje yaparız beraber. Biz röportajımızı burada bitiriyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bugün Ramazan'ın 1. günü. Aynen. Buradan Türkiye'ye herkese çok çok selamlar. Kendinize iyi bakın. Bir başka programda görüşmek üzere. Selamlar. Saygılar.